Film sektörü o kadar gelişti ki, bir film boyunca iki animasyonun birbiriyle yaptığı kavgayı izliyoruz. Hal böyleyken, iki insanın sevişiyormuş gibi yapması ve bunu bize inandırması da, düşünüldüğü kadar zor değil. Green'in 50 tonu, ateşli sahneleriyle çok konuşulan filmlerden biriydi. Birçoğumuz, ilk defa bu kadar müstehcen bir filmin, dilden dile yayıldığını ve izlendiğini gördük. İddialı sahneleriyle erkeklerin dikkatini çekerken, romantik kurgusuyla da kadınların ilgisini kazanmayı başardı. Birkaç yıl sonra da, benzer bir içeriğe sahip olan, 365 Gün filmi piyasaya sürüldü. Bol bol cesur sahnelere yer veren bu film, Netflix Top 10 listesinde, haftalarca bir numarada kaldı. Filmi izleyenlerin aklındaki sorulardan biri de, bu sahnelerin gerçek olup olmadığıydı. Gelin şimdi, bu iki filmin ayrıntılarını inceleyerek, gerçek olup olmadığını anlayalım. Green'in 50 tonu. Bir kitabın uyarlaması olan bu film, yakaladığı başarıdan sonra, diğer filmlerini çekti. Filmde, çeşitli fantazilere sahip olan zengin bir iş adamı ile, bu tarz olaylara uzak, genç bir kız vardı. Ancak onunla tanıştıktan sonra, genç kızın hayatı tamamen değişmeye başladı. Anastasia rolüne can veren Dakota, çekilen sahneler hakkında sorulan soruları yanıtladı. Bir magazin dergisine yaptığı açıklamalarda, 50 Shades of Grey filmlerinde çekilen bu sahnelerin, bazen 7 saat sürdüğünü belirtti. Bunun hakkında, bu hiç rahat değil ve çok sıkıcı. Rol arkadaşım ile gerçekten ilişkiye girmiyoruz. Sadece rol yapıyoruz ve 7 saattir bu sahneyi çekiyoruz dedi. Bununla birlikte, başrol oyuncularından Jamie, filmde cesur sahneler çekmek zorladı mı sorusuna, rolün bu kısımları beni hiç rahatsız etmedi. Ahlak bekçisi değilim ve ailem de öyle değil. Muhafazakar bir ailede büyümedim. Bu bir iş ve sette çalışıyoruz. Bu sahneleri çekmekle, odada karşılıklı konuşma sahnesi çekmek benim için aynı yanıtını verdi. Ayrıca bu sahneler çekilirken, filmin başrol oyuncusu Jamie, eşini sete getirdi. Söylenenlere göre, eşi bu durumu gayet doğal karşılayarak herhangi bir kıskançlık göstermemiş. Özetle, bu filmde gördüğümüz sahneler gerçek değildi. 365 gün. Filmi izleyenlerin aklına gelen sorulardan biri de, bu sahnelerin ne kadar gerçek olduğu. 365 gün, Blanka Lipinska'nın aynı isimli romanından uyarlandı. Filmin çekimleri, İtalya ve Polonya'da gerçekleşti. Michael Moron, bir hayranının bu konuda sorduğu soruya, gerçek gibi görünüyor. Çünkü, biz iyi oyuncularız. Pek çok insanın bana, aman tanrım, bunlar gerçekti diye yazdığını biliyorum. Ama gerçek değildi ve bu imkansız diyerek yanıt verdi. Bununla birlikte görüntü yönetmeni Blanka, bu sahnelerin gerçek olmadan, olabildiğince gerçekçi görünmesi gerektiğini söyledi ve şunları ekledi. Kameranın, olabildiğince görünmez olmasını sağlayarak rahat hareket etmelerini istedik. Bu yüzden çekimler gerçekten çok uzun sürdü. Oyuncular için yapabileceğimiz en samimi ortamı yarattık. Setteki mürettebatı mutlak minimuma indirdik. Oyuncuların eylemlerini takip ediyor, tutkularını doğal ve güzel bir şekilde göstermeye çalışıyordum. Bu sahnelerin oldukça gerçekçi olmasını istedik. İzleyicinin fısıltılarını, ağır nefeslerini duymalarını istedik. Teri ve tutkuyu göstermek istedik. Bununla birlikte, oyuncular arasındaki samimiyet ve rahatlık en önemli unsurlardan. 365 Gün filminin kamera arkası görüntülerine baktığımızda, başrol oyuncuların oldukça samimi olduğunu ve eğlendiklerini görüyoruz. Böylece, gerçekçi sahnelerin, aslında gerçek olmadığını öğrendik. Peki nasıl oluyor da bu sahneler gerçekçi görünüyor? İlk olarak, film çekilmeden önce, oyuncularla imzalanan anlaşmalarda, çekilecek sahnelerde, ne kadar çıplaklık olacağına karar veriliyor. Hatta, eğer anlaşma sağlanırsa, bu sahneleri gerçekten yapabilirler. Ancak buna cesaret edenler oldukça az. Anlaşma sağlandıktan sonra, işin teknik kısımları başlar. Oyunculara nasıl davranmaları gerektiği öğretiliyor. Bunun yanında, çekimler sırasında rahat hissetmeleri için, koçlardan yardım alıyorlar. Oyuncular kendini hazır hissettiğinde, çekim aşaması başlıyor.
Çekimler sırasında, ten rengine benzeyen silikonlar ve iç çamaşırlar kullanılmaktadır. Hatta daha fazla bölge ekranda görünecekse, bu küçük yamalar kullanılıyor. Gerekirse yamaların üzerine, yapay kıllar eklenerek daha gerçekçi bir görüntü elde ediliyor. Makyaj ve montajla birlikte kusurlar kapatılıyor. Örneğin, bir klipten alınan bu görüntüye ilk baktığınızda, oyuncunun hiçbir şey giymediğini düşünebilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz. Daha dikkatli baktığınızda, oyuncunun üzerinde ten rengi çamaşırlar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla, oyuncular bu konuda net bir açıklama yapmadığı sürece, anlamak pek mümkün olmuyor. Eğer isterlerse, oyuncuların arasına bir yastık konuluyor. Temas bu şekilde engellendikten sonra, aktörler, ellerinden gelen en iyi oyunculuk performansını sergilemeye başlıyor. Kameramanlar her şeyin gerçek olduğu izlenimini vermek için en iyi açıları yakalamaya çalışmaktadır. Bu sahneler çekilirken, birçok farklı kamera açısı kullanılıyor. Bu noktada kameramana büyük bir iş düşmektedir. Kamera açıları daha çok, üst kısma odaklanır. Bu sayede izlerken sahnelerin gerçek olduğunu düşünürüz. Ancak çekimlerde oyuncular, alt bölgelerine çoğunlukla bir şeyler giymiş olurlar. Benzer şekilde, cinsel birleşmenin olduğunu sandığımız sahnelerde, özel açılar ve oyuncuların inandırıcı performansı sayesinde, göz yanılması yaratılıyor. Bu sahnelerin çekimi saatler sürebilir ve sanıldığı gibi her zaman eğlenceli geçmeyebilir. Özellikle birçok oyuncu, uzun süren çekimlerden sıkıldığını belirtmekte. Bu daha çok, oyuncuların profesyonelliği ve uyumu ile alakalı. Margot Robbie, kariyerinin ilk zamanlarında, oldukça gergin hissettiğini ve ailesine, gerçekten üstsüz çekilen sahnelerin montajla yapıldığını söylemişti. Aynı şekilde Dakota da, oynadığı 50 Shades of Grey filminin, ailesi tarafından izlenmesinden çekindiğini belirtti. Çekilen sahnelerin ardından, görüntülerin üzerinde oynamalar ve düzeltmeler yapılıyor. En sonunda, gerçeğini aratmayan heyecan verici sahneler ortaya çıkıyor. Daha fazla ilginç içerikler ve film önerileri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.